Sevgili seyircilerim, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda çifte peyniri elimde. Size güzel şöyle çifte peynirli bir lezzet uzatmaları hazırlayacağım. Böyle çekiyorsunuz dilimi, peynirler uzuyor, iştahlarımız kabarıyor. Güzel bir peynirli pizzavari dilimler hazırlayacağım sizler için. Efendim bu tarifim için neler gerekli? 2,5 su bardağı una ihtiyacımız var. 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 çorba kaşığı zeytinyağı ve suya ihtiyacımız var. Üst dolgusuna geldiğimiz zaman 2 diş sarımsak, şurada sevgili seyirciler 2 çorba kaşığı tereyağı var. Sarımsaklı tereyağlı böyle biraz biberiyeli bir sos hazırlayacağım. Kaşar peyniri, çeçil peyniri ve çedar peyniri. Maydanoz ve domates de yanında servisinde yer alacak. Şimdi önce hemen tuz ile unu karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı koydum tuzunu. Önce şöyle bir karıştırayım. Hemen ortaya açıyorum. Şimdi ortaya 1 paket instant mayayı döküyorum. Döktüm. Buranın üzerine 1 su bardağı ılıktan biraz daha fazla sıcak suyu döktüm. Hemen üzerine hiç beklemeden zeytinyağını veriyorum. Sevgiyle verilmiş bir zeytinyağı geldi mi? Böyle pizza hamuru gibi bir hamur ortaya çıkmış oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Önce burada mayayı güzel şöyle yağ, su ile bir karıştırıyorum. 1 bardak suyu baştan dökmüştüm. İhtiyaç olursa bir çay bardağı ekstradan su bekletiyorum sevgili seyirciler. Değerli seyircilerim, şu anda 2 tane hamurumuz ortaya çıktı. O fazla vermiş olduğum su biraz beni bayağı bir yordu ama demek ki dikkat etmek lazım. Ben biraz kaşıkla karıştırarak dökmüştüm. El yordamı çok önemli. Hissede suyu dökmeyi. 1 bardak suyu döktükten sonra elle yoğurun. İhtiyaç olursa dökün. Çünkü bayağı beni bir zorladı. Şimdi geliyoruz sosuna. Hamurumuz yoğrulduktan sonra 2 bezeye böldüm. Yağlı kağıtlara aldım. Dinleniyorlar. Şimdi sosunda 2 çorba kaşığı tereyağını fırında birazcık yumuşattım. Buranın üzerine 2 diş sarımsak eziyorum. İstediğiniz miktarda ezebilirsiniz. Yani daha fazla bol sarımsaklı seviyorsanız sarımsağını çoğaltabilirsiniz. Evet, şimdi 2 diş, bayağı büyük dişler çünkü bunlar. 2 diş sarımsağı güzelce bakın ezdim mi? Ezdim. Hemen buraya kıymetli seyircilerim birazcık şurada saksıda duran biberiyelerim var burada. Hatta bak şöyle kameraya sırtımı dönmeyeyim. Görüyor musunuz? Şuradan birazcık biberiyelerden alacağım. Saksıda yetiştirdiğim biberiyelerden güzel bir aroma katması için hemen bir sudan geçireyim. İncecik bunları şimdi doğruyorum. Biberiye olur, kekik olur. Olabilecek ürünlerden bahsetmeye çalışıyorum. Fesleğen güzel olur. Fesleğen seviyorsanız taze fesleğen, reyhan çok yakışır. Ama saksılarda imkanınız varsa böyle biberiye yetiştirirseniz çok güzel olur. Birçok yerden temin edebilirsiniz. Her yerde hemen hemen satılıyor böyle saksılarda, alışveriş merkezlerinde. Hatta çiçekçilerde bile satıyorlar. Bakın incecik biberiye, taze biberiye kıydım. Güzel de bir aroması da geldi. Hemen buranın üzerine şimdi sarımsağın üzerine alıyorum biberiyeyi. Eğer acı seviyorum derseniz birazcık şöyle buraya hafif de bir pul biber vereceğim. Tereyağı, sarımsak, biberiye, pul biber hepsi alındı. Bu bizim yapacağımız peynirli tarifimizin şu anda sevgili seyircilerim sosu olacak. Bu karışım. Canım benim. Şöyle güzel. Oda sıcaklığında ya da fırında hemen birazcık yumuşatın. Sürülebilir sıcak gelsin. Kıvama gelsin diye söylüyorum sos için. Kaşık ile şöyle ezeceğim. Ve karıştırıyorum. Sıvı hale geldi. Tamam. Şimdi sosumuz şu anda hazır. Bakın sosun kıvamını görmek ister misiniz? Çok güzel oldu sevgili seyircilerim. Güzel de bir koku geldi. Sarımsak ve tereyağı zaten bir araya geldiğinde müthiş bir tat ortaya çıkıyor. Orada beklesin. Hemen şimdi şurada çeçil peynirini doğruyorum.
eriyebilecek olan peynir hangisi ise, hangisine imkanınız varsa o peynirlerden yararlanabilirsiniz. Şöyle doğrayayım. Güzel 3 çeşit peynir koyuyorum. Yöresel peynirlerden de yararlanabilirsiniz. Ev yapımı peynirlerinizden de yararlanabilirsiniz sevgili seyircilerim. Evet, bu da hazır. Hemen şurada tahtada elimizi başlamışken devam edip rendem neredesin canım, gel. Kaşar peynirini de rendeleyeyim burada. Hazır olsun. Hafif bir un serpiyorum. Çok olmasın üzerine serpmiş olduğumuz un. Şimdi bakın yumuşacık hazırlanmış olan hamuru görüyoruz. Zeytinyağı koydum içine. Mayası var, tuzu var. Biraz sıcağa yakın bir su koydum. Bu hamur hızlı bir şekilde mayalansın diye. Büyüklerin ve çocukların hayır diyemeyeceği güzel bir tat olacak. Az sonra sarımsak ve biberiye, pul biber buluşunca bir güzel koktu. Kıymetli seyircilerim, bu kokuyu şu anda siz alamıyorsunuz ama inşallah yaptığınızda sizin de mutfağınızda bu güzel koku olacak. Ondan yana içimiz ve gönlümüz rahat. Çünkü herkesin evinde yapabileceği bir malzemelerle de yapılabilecek bir tarif ortaya çıkacak birazdan. Hemen şöyle güzelce, hatta şuradan şöyle yapabilirim. Canım benim, şöyle gel bakayım bir deneme yapmak istiyorum. Heh. Tamam, köşeleri düzgün olsun diye bunu yapmak istedim sevgili seyirciler. Şöyle getirip şuradan bastıracağım, geri açacağım. Heh. Şekil alması kolaylaştı. Tamam, buradakileri de öyle yapalım. Şurayı da hafif, çok böyle fazla olmasın. Sonra da hafiften bir merdane ile geçerim üzerinden. Tamam. Evet. Şimdi kıymetli seyircilerim, incecik bir hamur bakın. Gayet ince. Pizza hamuru kadar ince hemen hemen diyebileceğim bir hamur oldu. Şimdi bu hamurun üzerine yapmış olduğumuz sosu sürüyorum şimdi. Tereyağı bakın sürülebilir bir kıvamda, görüyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir güzel oldu kıymetli seyircilerim. Şöyle biberiye olur dedik, kekik, fesleğen, reyhan, böyle yoğun baharatlı, aromalı baharatlardan yararlanabilirsiniz. Her yerine güzel sosumuzdan sürüyoruz. Ama her yerine ulaşsın. Çünkü her dilimde güzel aynı tat gelsin diye söylüyorum. Bu tamam. Evet, şimdi hemen buraya sevgili seyircilerim önce bir rende kaşar veriyorum. Rende kaşarı ince bir tabak halinde verdikten sonra şöyle buraya biraz da çeçil peyniri. Allah'ım, bu nasıl bir güzellik. Çeçil peynirinden sonra tekrar biraz daha kaşar ya da yöresel peynirlerden. Hepsi de olur. Tamam. Şimdi biraz daha açayım. Tamamdır. Evet, üzeri peynirlerle kaplandıktan hemen sonra buraya bir dokunuş daha yapacağım. Pembe bir renk geliyor. Turuncu renk geliyor. O da hangisi? Cheddar peyniri geliyor. Fırından çıkınca buraya biraz da ince maydanoz ile yeşil, turuncu, rengarenk bir güzel peynirli ekmek dilimleri hazırlıyor Oktay Usta sizler için. Üzeri peynirlerle doldurulan sarımsak sosuyla buluşan hamurumuzu şimdi hemen fırın tepsimize getiriyorum. Tak, alıyorum bu şekilde. Şimdi fırınımız şu an hazır. 200 derecede bekliyor. Fan kapalı bir şekilde orta katında tek tek pişireceğim ki dengeli pişsin, güzel bir tat çıksın. Dilimlere kesiyoruz, sonra dilimler uzuyor. Kaşar peynirlerle birlikte ve fırın yolculuğu diyoruz. Haydi bismillah. Hemen gönderiyorum. Birinci tepsi pişiyor, peşinden ikinci tepsiyi gönderiyorum. Sevgili seyircilerim, şu anda
kaşarlı lezzet dilimleri fırından çıkıyor. Şu güzelliğe bakın. Aman ya Rabbi. Sevgiyle hazırlanmış olan dilimler geliyor. Hemen şuraya alacağım. Ondan sonra da kesme tahtasına aktarmam gerekiyor. Şöyle bir altından oynatalım sevgili seyircilerim. Sonrasında önce tepsi şöyle bak kağıtla birlikte şuraya alıyorum. Aldım mı? Oo, çok güzel bir görüntüsü oldu kıymetli seyircilerim. Evet, şimdi hemen ikinci tepsiyi fırına gönderiyorum. 200 derecelik fırında 15 dakikada pişti. Ama isterseniz daha düşük ısıda pişirebilirsiniz ama gayet güzel oldu. Şimdi altından kağıdını alma vakti. Canım benim, ayrılır mısın lütfen? Şöyle alıyoruz. Çok güzel. Şimdi burada kıymetli seyircilerim üzerine ince doğranmış biraz maydanoz serpeceğim. İncecik doğranmış. Biraz değirmenden karabiber kıracağım bunları. Biraz dokunuşlar, lezzet dokunuşları yapmamız gerekiyor. Şöyle karabiberini de kırdık. Bakayım biraz şurada domates, yanlarına domatesler kestim. Domateslerin üzerine birer parça maydanoz koyuyorum. İkinci tepsi pişiyor. Hemen şimdi keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Önce uzunlamasını ikiye kesiyoruz. İkiye kestikten sonra şöyle 2 parmak mesafesinde dilimliyorum. Güzel demlenmiş çay ile birlikte çok güzel olur sevgili seyircilerim. Evet, şimdi bu kaşarlı tariflerde şimdi kestikten hemen sonra direkt dilimi kaldırırsanız bu defa kaşar peyniri biraz esneyip uzamaz. Kestikten sonra birazcık beklettiğinizde o zaman tekrar kaşar ısıyla birlikte kesiyoruz, ayrılıyor ya. Sonra ısıyla birlikte tekrar kaynaşıyor ve uzamalarını yapıyor. Evet efendim, bir tarifimizin daha sonuna geldik sevgili seyircilerim. Şimdi veda ederken oraları uzatma bölümünü yapacağım. Evet, yeni tariflerde, yeni lezzetlerde buluşmak ümidiyle diyoruz. Bana destek olan bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, beğeni butonuna basıyorsunuz. Hedefimiz 1 milyon aboneye ulaşıp buradaki silver ödülümüzün yanına gold ödülü almak için hızla yükseliyoruz. Hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi veda ederken dilimleri sizlerle paylaşacağım. Yeni tariflerimizde inşallah yeniliklerle, yeni lezzetlerle Oktay Usta'ya bakalım neler olacak. Canım benim. Heyecanla bekliyorum bakalım. Dilimlerde bir kaşar peynirlerinde sünmeler olacak mı? Gel bakalım canım. Şöyle sevgiyle gel. Evet sevgili seyircilerim, bakın görüyor musunuz? Kaşarları hafiften sıcaklığıyla bırakmaya başladı. Biraz daha bekleyince biraz daha uzarlar buralar. Şöyle asılayım. Evet. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.